Hepinize merhabalar, ben Ahmet. What Remains of Edith Finch'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi artık sakallar yok. Böyle dümdüz. Biz oyuna devam edelim. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Şimdi I en can't son describe it, but I felt like some part of Molly was still here. burası bir tane manyak bir tane kız vardı, her şeyi yiyor. Rüyasında bile her şeyi yiyordu yani. Ha, burada kedi var. Yine şu yapacağız acaba? Yine şey olmaz herhalde kediye. Ha tamam, bak buradan yürüyecekmişiz. Aşağı This would be düşüyoruz. obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Şunları anlamıyorum, üzülüyorum ya. Çek. Hadi gidelim içeri. Bakalım bu kim? I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Edith'in odasıymış. Bir zamanlar Edith'in odasıydı diyor herhalde. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Keşke anlasam ya. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Herhalde bu ressam. The room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ha, o çocuğu Molly mi diyor o? Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Evet, Edith'in evine geldi diyor. Bu kadar. Nasıl çıkıyoruz? Ha. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ha, Odin'i tamamladık. Anlıyorum. Biz şu an aile şeyini tamamlamaya çalışıyoruz. Aile geçmişini tamamlamaya çalışıyoruz sanki. Bana öyle geldi. Buradan şimdi ne yapacağız? Başka bir odaya yiyor. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Evet, bu muhtemelen bizim aile. Edith şey diyor. Junior, Edith Junior diyor. Biz de Edith miyiz? Dur, biz Edith'tik herhalde. Evet, biz Edith'iz. Şöyle bir aile şeyimiz var. Aile ağacımız var. Tahminimce amacımız evi Even in keşfetmek. her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Evet, her şey pembe gerçekten de. It was a pretty big trace. Her şey tertemiz. Ama burada bir sandalyenin ne işi var? Neyse. Burada çıkıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Hah, şurada kitap sandım bundan. Herhalde burada bir şey yok. Buradan geri çıkamadım bugün. Burada da bir şey yok. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Bak, yine bunun T'si açık. Acaba bununla ilgili bir şey mi var? Ha, dur, kitap.
Ha, kitaba dokunamıyoruz. Başka bir kitap var. Ona da dokunamıyoruz. Biz ne yapacağız? Bu yıl 1937 Evan Finch. Hani bu kapının açılması lazım ya. Ama şey yapmışlar şu araya. Yanlış anlamadıysam. Buna ne deniyordu ya? Unuttum ha. Kaynak demiyordu. Başka bir şeydi. Neyse. Anladınız siz. Ben şey yapamadım şimdi. Evet, anahtarı da bulduğumuza göre. Aç. Banyonun Sırları adlı kitabı okuyoruz. Hadi bakalım. Aç aç. There's a secret in this bathroom. It's Orada in bir the şey last var. place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oğlum siz ailecek manyaksınız ha. Harbi diyorum bak. Şuraya bak. Kimin aklına gelirdi bu? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Sven... okuyamadım. Şöyle bir sağ solu karıştıracağız böyle gibi duruyor. Altına eğilip... başka bir odasına geldik. Ev değil. Bu ev tasarlayan kişi bayağı iyi düşünmüş yani. Şuna bak, her taraftan gizli geçit var. Bütün odalara gizli gizli girebiliyorum. I knew Grandpa Sam had a twin. Keşke bizim de böyle olsa. Evet. Geçebiliriz artık şuraya And diyor. that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Evet. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Belki de birinin hayaline girdik. Hadi hayırlı olsun. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't. I think Zıplayamıyoruz Sam bunu. always wanted to fly. Tut. Sam, Calvi, dinner's ready. Evet. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Bu kadar mı salabiliriz en Maybe if fazla? I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Lan dur bir dur. Dur. Yavrum bir dur. Yavaşlayamıyoruz. Lan yemeğe gideceğiz. Yavaşla. Dokunmayayım hiçbir şey. Evet. Şimdi annemize dayaksız game over. İnebiliyoruz mu artık? İnelim bence. Hadi. Ya Rem hadi. Yemek hazırmış. Hadi. Durduk. İnelim mi artık? İnebiliyor muyuz? E mi? Q mu? İnemiyoruz. Her yerde her türlü sallanacağız ha. Anlamadım ama. Ben sallanıyorum ya, tamam. Bakalım ne olacak. Çünkü inemiyoruz. İniş yolu yok. Then maybe he'd still be here. But I doubt it.
I think he'd already made up his mind. Ve salabileceğimiz en yüksek That's what I want to salamamız. remember about my brother. Öleceğiz lan. Nasıl sallanma? Hop. Hadi. The day he made up his mind to fly. And he did. Ve öldün mü? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Kardeşim, söylemek istemezdim ama senin sülalen bir manyak ordusuna oluşur. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. O kadar salak orada Mom oturmaya said ne he gerek grabbed vardı? Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Buradan git diyor. Lan git soksa şuna. Çok pardon. Hay ben sizin sisteminizin. Var ya hayran mı durayım, hayran mı duyayım, şey mi yapayım bilmiyorum ya. Şuna bak Allah aşkına. Yine gizli bir geçit. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Burayı açamıyoruz mu? Dur. Açıyoruz. Aç. Sen buradan çıkabilirim de burası burası Barbara'nın odasına gidiyoruz. Tamam. Biz Barbara'nın odasına gidelim direkt. Barbara Finch. Evet. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Korku oyunu olduğunu düşünmüştüm ama değilmiş. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Evet. Happy Birthday Barbara diye bir pasta var. Onu yenmemiş ama. Bir ısırık alınmış yani sadece. Şimdi. Belli ki Barbara Finch baya başarılı biri. Bu kadar madalya boşa vermemişlerdir bence. Filmle ilgili bir de. Film yıldızı. Of all the Evet. stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Evet sayfa çevirelim. As a child star, Barbara was famous for her scream. Evet. Now at 16, she was all washed up. A has-been. Evet. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement.
You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Evet, müzik box'ı bulmuştuk, hatırlayın. Bu müzik box çevireceğiz hadi. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ha, biz oynuyoruz. Ne güzel. She found Rick's crutch and imagined the worst. Hadi. Ya oğlum, elini silah aldık. Buradan bir çıkart, ona vuracağız. Evet, bununla vuruyoruz. The gang's leader is the infamous Hookman killer. Ha, biz oynuyoruz. Ne güzel. She found Rick's crutch and imagined the worst. Hadi. Ya oğlum, elini silah aldık. Buradan bir çıkart, ona vuracağız. Evet, bununla vuruyoruz. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Şuradan devam edeceğiz. Arkadan bir çıkmaz değil mi lan? Evet, aç kapıyı bakalım. Aç aç. Siktir. Ha, biz oynuyoruz. Ne güzel. She found Rick's crutch and imagined the worst. Hadi. Ya oğlum, elini silah aldık. Buradan bir çıkart, ona vuracağız. Evet, bununla vuruyoruz. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Şuradan devam edeceğiz. Arkadan bir çıkmaz değil mi lan? Evet, aç kapıyı bakalım. Aç aç. Siktir. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Aha, orada yok. The Hookman had vanished. Lan oğlum, kamera çeviriyorum. His breathing, but all she heard was... Ding dong. Evet.
inside the house. Evet, aç şu kılığı. Oha. Oh dear. Oha. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Tam da adam ortaya What tartışıyordu. kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Yapacağın espriyi sikeyim ya. Airy Tail ne lan? Kitabımızı açalım. Barbara'yı çiz. Barbara Edith told şu. me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Şimdi olay anladığım kadarıyla ilk baş burada erkek arkadaş şaka yapıyor. Sonra erkek arkadaşını bodruma kapatıyor. Sonra belli zaman geçiyor. Kardeşi Walter bağırıyor. Ondan sonra bu gidiyor kardeşin yanına bir katil geliyor. Katil aşağı atıyor. Sonra ya hayal, bunları muhtemelen hayal ediyor tamamen. Sonra kayboluyor falan, bir şeyler oluyor. O sürpriz diyor herkes doğum günü diye. Sonra hepsi canavara dönüşüyor falan, bir şeyler oluyor yani ya. Kafam karıştı benim de. Ya siz de anlamışsınızdır olayı. Çok garip. Çok garip. Burada video kaç dakika oldu ya? Ha doğru, göremiyoruz burada. Of, çok sıkıntı olacak. Tamam, ben bunu burada bitiriyorum o zaman. Evet. Pek bir şey yapmadık ama olsun. Yani bir şeyler oldu. Video izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.